Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazlık ajurlu harika bir model başlayacağız. Kullanacağım ip koton, şöyle göstereyim. 50 gram 160 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika modelimizi başlayalım. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde hazırlayacağız. İsterseniz bunu 2 şiş üzerine de başlayabilirsiniz. Yani ilmek çıkarmayı. Ben böyle tek başlayacağım. Lastik kullanmayacağım bu modelde. Hemen sayalım şöyle. 4 bir model için, 4 ilmek bir model için, 4 ilmek bir model, 4 ilmek bir model. 2 de kenar ilmeği. Şu anda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Dediğim gibi lastik yapmayacağım. Onun için bir sıra zemin olarak şöyle ilmekleri çıkardıktan sonra ters örüyorum. Bir sıra ters ördükten sonra ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Model 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Evet. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamındaki 2 ilmeği de yerlerini değiştirerek sağa doğru keseceğim. Şöyle çevirdim. Daha sonra bu 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Devamında 2 ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru keselim. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru keselim. Önce sola, daha sonra sağa doğru kesiyoruz 2 ilmeği. Yani 2 ilmeği sola doğru kestim. Daha sonraki 2 ilmeği de sağa doğru kestim. Devamında 2 artırma yaptım. Daha sonra yine sola doğru 2 ilmeği kestim. Devamındaki 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Ben sağa doğru kesmek için şöyle 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra kesme işlemi yapıyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. 2 ilmek artırma yaptım. Son 4 ilmeğim kaldı bakın. İkisini sola doğru kestim. Diğer ikisini sağa doğru keseceğim. Sıra sonunda bir artırma. Sıra başında da bir artırma yapmıştık. Bakın burada bir artırma, sıra sonunda da bir artırma. Aralarda 2 artırma yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bu artırma yaptığım ilmeği ters ördüm. Devamındakileri de geldim burada 2 artırma olan yere. Birinci artırmayı bu şekilde ördüm. İkinci artırmayı da şuradan, şu kanattan alarak yine ters olarak ördüm. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum. Benimki el alışkanlığı. Siz de nasıl eliniz alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. İkinci artırmayı bu taraftan alarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi yani ters örüyorum arka yüzünde.
Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli bir kez kurduk. Zaten dediğim gibi 2 sıradan oluşuyor. Bakın. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Şimdi bir kez daha kuralım hemen modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Şöyle. Daha sonra sıradaki bakın 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim önce. Devamındaki 2 ilmeği de sağa doğru keselim. İkisini bir aldım, sağa doğru kestim. Buraya gelince 2 artırma. 2 artırmayı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamındaki 2 ilmeğimi de sağa doğru. Sağa doğru kesmek için bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Daha sonra 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. 2 kesme işleminden sonra 2 artırma. Aynı şekilde devam ediyorum. Önce sola doğru, daha sonra sağa doğru 2 ilmeği kesiyoruz. İki ilmek de artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kestim. Kalan diğer 2 ilmeğimi de sağa doğru kestim. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Ben bu şekilde alıyorum, bakın. Şöyle ikiliye geldiğim zaman şu 2 artırmaya birini şöyle arka taraftan alarak ters ördüm. Diğerini ön taraftan alarak ters ördüm. Model çok kolay, çabuk ilerliyor. Zevkli bir model. Evet. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. İkinci sırayı tamamladım. Bakın modeli 2 kez kurmuş olduk. Tabii model ilerledikçe kendini daha da güzel gösterecek. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Aynı şekilde yine lastiksiz. Burada nasıl başladıysam bunu da aynı şekilde başladım. Bir sıra zemin hazırladım şöyle. Arka yüzünde ters ördüm. Ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başladık. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın böyle koton ipe de gayet güzel yakıştı yani. Arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Bunu her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, bütün projelerinizde kullanılabilir. Mevsimlik olarak da kullanabilirsiniz. Bu modeli ona uygun ipler tercih edersiniz. Dediğim gibi ben koton ip kullandım bugün yazlık bir örgü olması için. Sizler de nelerde kullanacaksınız bunları, bu modeli yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.